Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte kavala kurabiyesi yapacağız. Gerçekten de harika bir kurabiye oluyor. Öncelikle 1 su bardağı unu tavamızın içerisine alıp unun kokusu çıkana kadar kavurmakla başlayacağız. Bu işlemi atlamadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Kurabiyeye gerçekten daha güzel, daha orijinal bir lezzet veriyor. 1 su bardağına yakında iri iri bıçakla kıymış olduğum çiğ bademim vardı. Onları da tavanın içerisine alıp sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana dek kavurma işlemine başlayalım. Yaklaşık olarak orta ateşte 1 dakika boyunca bu kavurma işlemini gerçekleştirdim. Ara ara bu şekilde tavanızı sallayarak hiçbir şekilde yakmadan unun hafif rengi dönene kadar unun kokusunu çıkartın. Yakmamaya mutlaka dikkat edin. Kısa sürede unun kokusu çıkıyor. Dediğim gibi toplamda hemen hemen 1 dakika kadar bu işlem sürüyor. Ocaktan alıp bir kenarda soğuması için bekletelim. 200 gram oda ısısındaki margarin veya tereyağının üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekerini ilave edelim. 1 paket şekerli vanilin ilave edelim. 1 paket kabartma tozunu da ekleyelim. Daha sonra az önce kavurduğumuz ve kenarda soğuyan un ve badem karışımını da karıştırma kabımızın içerisine alalım. Mutlaka soğumuş olmasına dikkat edin. Hemen kasemizi 1 su bardağı daha un ilave edelim. Yarım su bardağından birazcık daha fazla unu da yanıma aldım. Onu şu an eklemiyorum. Kıvamını ayarlamak için yanımda tutacağım. Sizlere net bir şekilde miktarı göstereceğim. Şimdi yoğurma işlemine başladık. Kurabiyemizin malzemeleri bu kadardı. Yoğuracağız. Markadan markaya miktar değişkenlik göstereceği için mutlaka kontrollü olun. Önce 1 su bardağı unu ilave edin. Daha sonra benim yapmış olduğum gibi hamurunuzu yoğurun. Ve şöyle 2 yemek kaşığı kadar unu koydum. Karıştırıyorum şimdi. İhtiyaç olursa bir miktar daha ilave edeceğim. Mutlaka bu şekilde kontrollü davranın. Markadan markaya miktar değişkenlik gösterebilecektir. Bu şekilde hamur aslında toparlanmıştı. Çok az daha 1 yemek kaşığı dolusu kadar daha un ilave ederek kıvamını daha da güzel yapacağım. Çok fazla un gibi dağılan bir kıvama da getirmeyin. Gördüğünüz kadardan fazlasını ilave etmemenizi tavsiye ederim. Hamur toparlandıktan sonra 3'te 1'ini masanın üzerine alıp silindir şeklini verdim ve elimle yayvan bir şekle getireceğim. Çok ince yapmamaya dikkat edin. Bu şekilde uzattıktan sonra bir bardak yardımıyla ay şeklinde keseceğim. Eğer sizlerde aparat varsa işiniz daha da kolay olacaktır. Ben bu şekilde bir çay bardağından yardım alarak kurabiyelerimi ay şeklinde veriyorum. Yağlanmış fırın tepsisine de kavala kurabiyelerimi güzelce dizeceğim. Verdiğim ölçülerde bir tepsi dolusu kavala kurabiyesi elde ediyoruz. Bademini arzu ettiğiniz miktarda arttırıp azaltabilirsiniz. Gerçekten de kıyır kıyır ağza dağılan enfes bir kurabiye oluyor. Kurabiyelerin tamamını aynı şekilde verip boşluklar bırakarak tepsimizi dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, alt üst ayar fırında kurabiyelerimizi pişirmeye gönderelim. Kontrollü olarak pişirin. Çok fazla kızartmamaya gayret gösterin. Altı hafif pembeleştiği zaman, üstü de bu şekilde piştiği zaman kurabiyeniz hazır demektir. Fırından çıkarıp bir miktar soğumasını bekledikten sonra pudra şekerini bulayabilirsiniz. Bu şekilde her tarafını pudra şekerine bulayıp servis tabağına diziyorum. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde pudra şekerine buluyorum. Dışarısını da pudra şekerini buladığımız için içerisinde gördüğünüz gibi çok fazla şeker ilavesi yapmadık. Bu ölçü gayet ideal oluyor. Arttırmamanızı tavsiye ederim. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde pudra şekerini bulayıp servise hazır hale getirebiliriz. Bu güzel kıyır kıyır kurabiyemiz artık hazır. İç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir kurabiye. Mutlaka deneyin. Oldukça orijinal, güzel bir tarif. Bu güzel kavala kurabiyesi tarifinin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kurabiyemin iç dokusunu sizlere net bir şekilde göstermek istiyorum.
Bu şekilde oldukça kıyır kıyır harika bir kurabiye oluyor. Mutlaka kaydedip uygun bir vakitte denemenizi tavsiye ederim. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.